Bir ulusun edebiyatı aslında kendi içine baktığı dev bir ayna gibi değil mi? Peki bu ayna toplumun öteki olarak gördüğü kişileri, grupları nasıl yansıtıyor acaba? İşte bu bölümde Rohat Alakom'un bir kitabından yola çıkarak bu çok merak uyandıran sorunun peşine düşeceğiz. Evet, bütün bu yolculuğumuzda bize rehberlik edecek olan kaynak, Rohat Alakom'un Türk Edebiyatı'nda Kürtler adlı bu çalışması. Şimdi gelin, edebiyatın o tanıdık sayfalarını bu defa bambaşka bir gözle çevirelim. Bakalım toplumsal algının şifreleri nerelerde gizli? Peki, o zaman başlayalım. Kitabın da merkezine koyduğu fikir tam olarak bu işte. Edebiyat sadece güzel hikayeler anlatmaz. Aynı zamanda bir toplumun en derin gerilimlerini, en temel değerlerini ve hatta farkında bile olmadığı kör noktalarını bize gösterir. Adeta bir ayna gibi. Kitabın ortaya koyduğu ana fikir aslında çok net. Bir yazar ötekini anlatırken çoğu zaman anlattığı gruptan çok kendi toplumunun zihin yapısını, ön yargılarını ve gerçeklerini ortaya koyar. Yani ayna aslında aynayı tutanı gösterir. Kitap burada çok ilginç bir paralellik kuruyor. Diyor ki 19. yüzyılda Avrupalı yazarların doğuya bakışı nasıldı? Orayı egzotik, gizemli bir yer olarak resmedip aslında kendi toplumlarını tartışmak için bir sahne olarak kullandılar. İşte kitap, Türk romanının da kendi doğusuna zaman zaman benzer bir şekilde baktığını iddia ediyor. İşte bu örnek durumu çok net bir şekilde özetliyor. Düşünsenize, Alman yazar Karl May, hayatında hiç görmediği Kürdistan hakkında bir macera romanı yazıyor ve orayı Alman okuyucuları için bir tür vahşi batıya, kendi ideallerini sergilediği hayali bir coğrafyaya dönüştürüyor. Kitabın tezi de tam olarak bu. Bazen edebiyat, gerçek bir yeri değil, zihinlerdeki bir fantaziyi anlatır. Peki, büyük romanlardan, yüksek edebiyattan çıkıp sokağa inelim biraz da. Halkın diline, yani atasözlerine ve deyimlere kulak verdiğimizde bu ayna bize ne gösteriyor? Asıl sormamız gereken soru belki de bu. Yüzyıllardır süregelen, kökleşmiş algılar, gündelik dilimize nasıl sızıyor ve orada nasıl yaşamaya devam ediyor? Kitapta yer alan ilk atasözü bu. Oldukça net ve sert bir ifade. Belli bir gruba karşı derin bir güvensizliği, onlarla olumlu bir bağ kurulamayacağı yönündeki kesin bir yargıyı yansıtıyor. Bakın, bir sonraki örnekte yargı daha da ağırlaşıyor. Kaynağa göre bir diğer deyiş Kürt ile şeytan birdir. Bu ifade ötekileştirmeyi artık güvensizlik boyutundan çıkarıp neredeyse şeytanla bir tutma, yani mutlak kötü olarak kodlama seviyesine taşıyor. Kitaba göre bu örnekler folklordaki olumsuz tasvirin bir örüntü oluşturduğunu gösteriyor. Peki bu bakış açısı sadece tek bir gruba mı yönelik? Kitap hayır diyor. Başka bir öteki olarak görülen grup hakkında bir atasözü, Çingene'ye beylik vermişler, önce babasını kesmiş. Yani diyor ki, onlara güç verirseniz en kutsal bağlarına bile ihanet ederler. Bu da bize ötekine yönelik kalıp yargıların ne kadar benzer olabildiğini gösteriyor. İşte bu da çok ilginç bir bağlantı. Çingene çalar, Kürt oynar. Bu deyiş, iki farklı grubu da belirli, basit rollere sıkıştırıyor ve onları adeta bir eğlence nesnesi olarak konumlandırıyor. Kitap, bu tür ifadelerin farklı azınlık gruplarına yönelik benzer kalıpları nasıl pekiştirdiğini ortaya koyuyor. Pekala, folklordan tekrar modern edebiyata dönerim. Kitap, günümüz Türk romanının Kürtleri tasvir edişini nasıl analiz ediyor? Hadi ona bakalım. Kitabın analizine göre romanlarda genellikle bu konular ön plana çıkıyor. Burası şehirli okur için kan davalarının, kaçakçılığın olduğu, kanunların pek işlemediği egzotik bir sahne gibi. Yani oradaki toplumsal sorunlar çoğu zaman ilgi çekici bir fon olarak kullanılıyor. İşte geldik en kritik noktaya. Kitabın temel eleştirisi şu: bu edebi tasvirlerde çok önemli bir kör nokta var. Kürtlerin kendilerine ait bir dile, kültüre sahip ayrı bir ulus olduğu gerçeği bu romanların çoğunda ya hiç yok ya da üstü kapalı bir şekilde geçiştiriliyor. İyi de neden? Yazarlar neden bu gerçekliği göz ardı ediyor? İşte şimdi meselenin belki de en hassas, en derin kısmına geliyoruz. Sansür, tabular ve yazmanın getirdiği tehlikeler. Kitap, bu durumu tehlikeli bölgeler olarak adlandırıyor. Yani bazı konular var ki o konulara girmek, yazar için adeta mayınlı tarlada yürümek gibi. Bu durumda yazarlar üzerinde doğal olarak bir korku ve bir otosansür baskısı yaratıyor. Bakın, usta yazar Orhan Kemal durumu ne kadar net bir şekilde özetlemiş.
Bu alıntı, yazarların karşılaştığı politik baskıların ne kadar spesifik ve ne kadar keskin olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Peki bu tehlikeli bölgeler teoride kalmıyor. Şimdi size kitaptan alınan somut bir örnekle bu tehlikeli sulara giren Halikarnas balıkçısının başına neler geldiğini anlatacağım. Olayların akışına bir bakın. Şubat 1925'te Şeyh Said isyanı başlıyor. Ortam son derece gergin. Sadece 2 ay sonra yazar asker kaçakları ile ilgili bir yazı yayımlıyor. Sonuç çok ağır. Tutuklanıyor, İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıyor ve 3 yıl sürgün cezası alıyor. İşte hassas bir dönemde, hassas bir konuda yazmanın bedeli. Ve bütün bu baskıların, bütün bu korkuların en tehlikeli sonucu ne biliyor musunuz? Otosansür. Yani yazarın daha kalemini eline almadan kendi kafasının içine yerleştirdiği o sansürcü. Kitaba göre de en etkili, en sinsi sansür tam olarak bu. Sonuç olarak en baştaki sorumuza, o ayna metaforuna geri dönelim. Bir toplumun edebiyat aynasında ötekine baktığımızda acaba orada gerçekten kimi görüyoruz? Karşımızdakinin portresini mi, yoksa aynayı tutan olarak bizzat kendimizin yansımasını mı?